Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Ey Allah'ın kulları. Heviyetimiz nedir? Heviyeti bilmiyor şimdi. Eski olanı atıyor, uydurma bir şey getiriyor. Şimdi temsil, sarayın mobilyasını eskidir diye kapının dışarısına koyup kübik şeyler getirirse kıymeti var. İşte bu kadar akılsızdır bu insanlar. Şimdi saltanattan sonra gelenlerin işi bu. Eskiyi at, yeni getir. Yahu eskinin kıymetiyle yeninin kıymeti olur mu? Olmaz. Lakin mantık diye bir şey kalmamış. Mantıksız işler hülya. Kime söylersin? Sen söyle, sen dinle. Kabilinden. Allah razı olsun. Benim yanıma bu genç evlatları sen getiriyorsun buraya. Ne yapalım? Bu çocuklardan bir tanesini hakka yaklaştırmak bütün dünyayı kazanmaktan ileridir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sultanul Enbiya Habibur Rahman. İnsanın kıymeti Şakir, Hacı Şakir ha? Daha olamadık efendim. İnşallah olacak. Şakir Efendi oğlumuz, insanın kıymeti bağlandığı kimseye göredir. Şimdi papaza bağlanan onun kıymetindedir. Yahudi'ye bağlanan onların inancına göre onun kıymetindedir. Dünyaya bağlanan dünyanın kıymetindedir. Ahirete bağlanan ahiretin kıymetindedir. Bizim bağlandığımız ki ismi şerifini andığımızda ayağa kalkarız. Efendimiz diyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlanan onun değerinden alır. Ona dikkat edeceğiz. Kahveciye bağlanan kahvecinin kıymeti nedir? Kuyumcuya giden kuyumcu Hacı Şakir kuyumcuyla kuyumcuda iş görenle kahvede iş görenin kıymeti bir mi? Dünya için yaşayanla ahiret için yaşayan bir olur mu? Asla. Dünya hadi diyor.
Güzel gidiyor. Yani şey var ya, teyyare yerlerinde şimdi böyle tayyareden çıkan adamları neye tayyare diyorum? Tayyare canlı bir sözdür. Uydurma değil. Uçak diyor. Ne için uçak diyeceğiz? Tayyarenin suyu mu çıktı da uçak diyor? Ne için? Başka işiniz yok mu sizin? Uydurmacılıktan başka 90 senedir saltanat gideri. Evet. 90 senenin içerisinde sizin yaptığınız ne oldu? Uydurmacılık. Uydurabildiğin kadar. Okul. Bre mektebin suyu mu çıktı da okuldan? Ne düşmanlık edersen milletin sözüne, konuştuğu lisanı ne için bozarsın? Değil mi? 90 senedir yaptığımız uydurmacılıktır. Uydurma yapı da işte bugünkü hale geldi. Temelinden çöktü. Uydurmayan, sağlam iş gören atalarımız 700 senenin imparatorluğu, Osmanlı'nın sancağı, İslam'ın sancağını kaldırdılar. Şenlere kaldırdı. Bunu söylersen efendim beylerin, bey deme Şeyh Efendi, bay de. Şimdi onu beğenmediler de gene baydan vazgeçip bey dediler. Efendim bayanlar baylar. Bayılsınlar. Bayılsınlar. Bre, beylen hanımın suyu mu çıktı? Ne için değiştirdin? Ha? Ne için değiştirdin? Neye musallat oldun sen milletin diline? Neye musallat oldun sen onun inancına? Neye sen musallat oldun onun inançlarını ortadan kaldırıp uydurma inanç çıkarmaya? Ne için sen Allah'ını bilen, tanıyan insanın karşısına heykel dikesin? Heykel ne? Konuşma etme. Diken durur orada. Mısır'da heykel dolu. Roma'da heykel dolu. Efendim, Yunan'da heykel dolu. Konuşurlar mı? Konuşurlar mı? Ne konuşur? İşte bu mantıksızlıktır. Elhamdülillah yolumuzu gözeteceğiz. Elhamdülillah Sultanım. Çünkü efendim haçana biz Kıbrıslıyız. Kıbrıs tabiriyle söyleyelim. Haçana bir yahu heykelin önüne gideceğiz. Bizi görmez. Duymaz. Bizi duymaz. Bize söylemez. Ben şeye gittim. Neler adı? Singapur'a gittim. Allah Cenab-ı Hak oraya kadar mağrib aşkı dolaştırdı hasıl kelam. Singapur'a gittiğimizde uyur veya Şakir. Yok efendim. Gözünü aç. Öyledir. Gittim oraya ilk gittiğim zaman da orada bir
dini toplantı vardı. Bizi de efendim işte şudur budur der, bizi de çağırdılar gittik. Tabii bizim oraya bilet alacak paramız mı var? Bir servet ister. Buradan Singapur'a gidip Singapur'da kalıp tekrar dönmeye. Hasıl kelam oğlum efendim bırak. Hasılı kelam ne ettik? Birkaç gün kalıyoruz orada. Singapur dediği yeri söyleyelim de utansınlar. Singapur efendim bu Kıbrıs'ın belki 1/10'dir. Belki daha azdır. Lakin dünyanın en işlek bir şehridir. Acayip. Diyelim efendim Lefkoşa'nın surları içi kadar bir yer. Ve 2 misli kadar bir yer. Binalar, efendim pazarlar, çarşılar, efendim işler, güçler, herkes ama ne uğraşma, ne çalışma, ne gayret, ne himmet. Biz de yiyoruz burada bir. Biz ne yapmayız ya? Bizim tarafımızı efendim Kıbrıs'taki Türk tarafını ne için ki o Singapur dediği yer kadar efendim 20 tane yan yana koyacak ve bizim Türk tarafımız kadar olacak. Onlar dünyayı efendim Şakir Buyurun. denize baksan orman zanneder. Allah Allah. Gemilerden gelen giden eşyalar yolcu gemisi değil. Hepsi kargo. Getirin. Tayyare yer mi? Gittiğin vakit tayyareler vıngıl vıngıl. Taykada 3 tanelermiş. Tayyare. Tayyare dediğim var gibi çıkırık değil ya. En son sistem. Evet. Ve gümrükten geçerken seni durdurup kaç para getirdiğini sormaz. Ne getirirsin, ne götürürsün onu da sormaz. Bir şey var mı? Yok der. Geç. Ne arar ne tarar. Serbest deniz limanı, serbest tayyare meydanları. Gelen halk kolaylıkla girer, kolaylıkla çıkar. Bizdeki gibi eziyet üstüne eziyet, eziyet üstüne eziyet, bunu yaz, bunu imzala, buraya git, buraya gel, bunu yatır, bunu ver, bunu. Bizde nedir, medeniyet midir bu? Ne dedik şimdi Singapur'u söylerken? Evet. Singapur'da bu insanlar içlerinde Müslüman var, Hristiyan var, Budistler var. Buda'ya tapan. Haşa, estağfurullah. Haşa. Taparlar onlar, işleri o. Evet. Bana, bize efendim mürafakat eden,
Yani bize gayb dersiniz. Efendim kılavuzluk. Kılavuz olan kimse dedi ki Şeyh Efendi burada Budistler Buda'nın heykeline deli olurlar. Lakin bizdeki gibi bir alaka değil, inancıyla o kimseye bağlıdır bunlar. Anladın mı? Yani tapınırlar. Buda'ya tapınırlar. Lakin resmi bir baskı üzerlerine yoktur. İsteyen gider, isteyen gitmez. Gönüllü. Zorla oraya götüren yok. İsteyen gitsin. Burada dedi bana, bize kılavuzluk yapan adam, dünyadaki en büyük Buda'nın putu olan mabetleri var. Dedi. İstersen dedi, sizi oraya götürelim, göresiniz. Dedim, mani yok. Gideriz bakarız. Ve hasıl kelam bizim kılavuzumuz bizi aldı. Dedik bir acayip bir yapı. Yani Çin yapıları gibi. Acayip bir yapı var orada. İçeriye girdik. Bir bina var. Salon, koca bir salon. Yani tasavvur bir sinema salonu de. O kadar bir salon. İçeri girerek baktım. Belki 40 metre yukarıda bir elamet Buda. Böyle bacaklarını böyle koymuş. Hiç zaten gözünün açtığı yok onun. Hiç açma. Hangi putuna baksan hepsinde efendim böyle oturur, gözleri yumuludur, insana bakmaz. O taptıkları. Hemen koşup geldi. Oranın bakıcısı. Dedi, welcome sir. İyi geldik, teşekkür ederim dedim. Dedi ki, mum yakmak veya tütsü vermek burada adettir. Adetimiz üzerine siz bunu yapacaksanız takdim edelim. Dedim ki biz sizin bu taptığınıza inanmıyoruz. Ki kandil yakalım veya tütsü verelim. Biz yalnız bir ziyaret olarak bu dünya üzerinde en büyük tapınağınızın efendim sebebi olan bu da dediğiniz bu kimseyi göstermeye bize teklif ediniz. Onun için geldik. Bozuldu ama ben arkasını getirdim. Bu kimseye siz ne gibi bakarsınız? Bizim inancımıza göre bu kimse efendim taptığımız Tanrımız, haşa sümme kella dedi. Ayağımı yere vurdum. Allahu Ekber. Taptığınız buysa
Bu kimse sizin geldiğinizi ya bizim buraya geldiğimizi görüyor mu? Görmüyor. Konuşsak duyuyor mu? Duymuyor. Tüpürsek elini kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Bir tarafını kırsak aman kırıldım diyor mu? Demiyor. Kaç sene var? Bunun seneleri 2000 seneyi geçiyor dedi. 2000 senedir hala bu sizin taptığınız gözünü açmaz mı? Hep böyle duruyor orada. Yorulmaz mı dedim ben bu şeyin içinde. Ha? Dedi ki bizim inancımızdır. Hiç yatmaz mı bu? Böyle oturuyor yorulmaz mı? Bana dedi ki sen Müslümanların şeyhisin. Elhamdülillah. Bunun bizim taptığımızın uyuduğunu da göstereceğim sana dedi. Böyle beni aldı geriye. Baktım geride uzun boylu yatıyor. Burada yatır dedi, burada oturur. Kaç tane burada var dedim. Hesaba gelmez dedim. Hesaba gelmez, bu da var dedi burada. Hepsi böyle tazmin ederiz diyor biz. Bizim dininiz budur. Ve bu inancımız bize yol gösterir. Ruhaniyetimiz kuvvetlenir. Ne ruhaniyetiniz var dedim sizin? Ha? Ruhaniyetiniz varsa göster dedim. Bunlardan aldınız. Ruhaniyetimizle bize yol göster. Bak dedim ben elimi göstereceğim bak. Dikkat et. O benim üzerime de kuvvet giydirildi o vakit. Maşallah. Dedim ki bir böyle gel. Gümbür gümbür bir böyle gitti bir böyle geldi. Başını eğdi. Patadak o hizmetçi kadın patadak yere düştü. Hadi dedim gidelim başımıza iş açmadan bunu putayı yıktı diyerekten. Maşallah. Yeni puta tapanların bir işaret verse oradaki kimse ki o işi yaptı sabaha kadar bir tane yukarıda duracak yok. İnşallah. Maşallah. Sırası gelecek. İnşallah. Sırası gelecek. Allah bizi affeylesin. Amin. Bu insanların hürmeti bu kendi dinlerine. Dünyada birinci derecede heykel bulunan memleket Singapur, ikinci TC. Doldurduk biz de. Doldu ortalık. Bir şey de yok. Çoğaldı mı kıymeti düşer. Ucuzlar. Ucuzladı çok. Çok ucuzladı da bizde eskiden başpiskopatlar öldüğü vakitte ve uyum bile Şakir. Yok sultanım. Gözün açsana. Mest olduk efendim. Hı? Uyumuyoruz. Mest olduk efendim. Bu çocukların bereketine. Maşallah. Anlatsın Türkçe söylüyor. Ne güzel efendim. Evet. Maşallah. Yalansa gitsinler sorsunlar. Haşa sultanım. Bilmem Maşallah. nereye. Haşa. Neydi söyleyeceğimiz? Başpiskopos dediniz efendim. Başpiskopos öldüğünde onu koltuğuna, tahtına oturdurlar. Anladın mı? Giydirirler. Başına ne hasba tacın derler. Onu giydirirler elbisesiyle ve yürütürler.
bir yerden durur, gelen geçen efendim elini bir kişi gene böyle tutar. Bu Kıbrıs'ta Tabii efendim. Evet efendim. bilir öyle şeyleri. Bilir. Neydi bunun adı? Hüseyin efendim. Ha? Hüseyin efendim. Hüseyin. 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 Ha? Hüseyin efendim. Hüseyin. Hüseyin. Yaşa be Hüseyin. Akıllısın. Bunları dartan sen. Bir kişi tutar. Geriden de başpiskoposun elini kaldırır, öptürür. Bir kişi de başını tutar ki düşmesin başı. Böyle alayla götürürlerdi mezarlığa. Yatırtmazlardı mezarlıkta da. Mezarlıkta da böyle olduğu o şeyleri, Dikleme. sandalyeleri üzerinde encirliler öyle üstüne toprak atarlardı. Hiç şey etmezler onu. Şimdi yeni moda bizimkiler de efendim Anadolu içerisinde Budist memleketlerinden sonra en çok heykeli olan memleket Tece oldu. Saysınlar isterlerse. Saysınlar. Sayılmaz ki. Heykel efendim temsil olunan diyelim ki plastik meyveler önüne koyasın. Misafir buyurun. Alır, muza bakar, plastik. Koyar, üzümü alır, bakar, o da plastik. Efendim, elma alır, o da plastik. Portakal alır, ben bunun yenecek yeri yok. Bunu ne koydum önümüze? Size ikram ediyorum. Buraya naylondan, naylon mu o? Ha, Naylon. plastik. Plastik. Plastikle karnım doyar mı? Bir şey getireceğim. Kuru üzüm getireydin hiç olmazsa. Efendim leblebi koyaydın ki azımın altında bir şey olsun. Sen boyundan bizim önümüze efendim 90 senedir plastik şey korsun. Ya tunçtan, ya mermerden, ya demirden bir şey korsun. Ödersin ki buna inanınız. Bunun sözünü tutunuz. Bundan şaşmayınız. Şaşmadı şimdiye kadar. Şimdi şaştık. Evvelden belki şaşmadılardı. Yani şimdiki gençlik diyor ki bu bize ne veriyor? Ne verebiliyor? Bir şey verirse efendim yoluna yürüyelim. Bir şey veremiyorsa biz açlıktan ölüyoruz. Yani açlığımız manevi bir açlıktır. Maddi değil. Maddi yemeyecek çok. Lakin maneviyatımızı doyuramıyor bu. Muhakkak. Manem doyuramıyor. Her defa bizim önümüze bunu sürme. Şimdi biraz acıktı şimdi. Maşallah. Gençlik acıktı. Diyor ki ne veriyor bize? Yolu gösteriyorsa onun yolunu neye tutmuyorsunuz, kavga ediyorsunuz? Neye birbirinize giriyorsunuz? Bir yol göstermedi mi bu heykellikliğiniz kimse? Gösterdiyse neye gitmezsiniz? Şimdi 70 yıl kaldınız bunun içerisinde. Birbirinize efendim kötüleyiyorsunuz. Birbirinizden kavga çekiş, harbu darp, bu nedir diyor. Onun yolunu ne için tutmuyorsunuz? Böyle dediğinde
sen bilme. Yok. Senin babanın bilmediğini da ben bilirim. Dedenin bilmediğini ben onu da bilirim. Amenna ve Senin bildiğin bir şey yok. Evet, muhakkak. Bu bizim söylediğimiz sözleri söyleyecek bir adam varsa Türkiye'de çıksın söylesin. Yoktur efendim. Dünyada yoktur sizden başka efendim. Allah bizi affeylesin. Amin efendim. Allah bizi affeylesin. Elhamdülillah. Peki yetişirsiniz Allah razı olsun şimdi. sultanım. Allah razı olsun. Ağzınıza dilinize Şimdi çok sabaha kadar söylesek bitmez ama bu yarım saat kadar oldu galiba. Evet. Tamamdır efendim. Çok iyi oldu maşallah. 11 Evet. oldu. Çok güzel oldu efendim. Çok ala. Aha. Ağzınıza dilinize sağlık. İşte bu Ali'nin yok. Hüseyin. Hüseyin efendim. Hüseyin'in seni Mehmet Sultanım. Mehmet'in de Maşallah. bereketine bu Maşallah. sizin de Allah razı olsun. Allah beni affeylesin. Ne yapalım? Hakkı gizleyelim. Haşa efendim. Maşallah. Hakkı söylemeyen diyor. Bilsin şeytandır. Oldu bir. Ne söylemeyesi? Ne aldatıyorsun? Bizi aldatan bizden değil dedi. Muhakkak. Resulullah. Peygamberler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne aldatıyorsun milleti? İnsanları işte çatır çutur gidiyor. Aldattıkları için bütün İslam alemi devrilip yıkılıyor. Allah'ı unutan, peygamberini tanımayanların başına gelecek çok şeyler var. Ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi tövbe. Bize ya Rabbi hidayet yollarını gösterecek kullarını gönder ya Rabbi. Amin ya. Bizi aksi yollara sürenler nabedid olsun. Amin. Aniden kaybolsun. Amin ya Rabbi. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Senin aciz kulların ya Rabbi ya. Amin. Ol Habib-i Ekrem hürmeti için salatu selam minel ezeli ilel ebed kendisine olan Habibullah Resulullah Seyyid-i Evvelin ahirine salatu selam eder Fatiha-i Şerife çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim.